Merhaba, kaynaklarınızla birlikte bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün elimizde Aristoteles var. Yani onun o devasa eseri, Metafizik. Belki de en çetrefilli metinlerinden biri. Kesinlikle öyle. Felsefenin kalbi adeta. Elimizdeki pasajlarla yapacağız, sizin için 4 kilit sorunun peşine düşeceğiz. Birincisi, bu esere neden metafizik denmiş? Biraz garip bir isim değil mi? Evet, yani kökeni ilginç. İkincisi, Aristoteles neden ilk felsefe diyor buna? Ne demek istiyor? Üçüncüsü, o meşhur başlangıcı, hani o ilk cümleler, neden bu kadar önemli? Evet, o başlangıç çok kritik. Ve dördüncüsü, tabii ki Aristoteles, hocası Platon'dan, yani o ünlü idealar teorisinden nerede ayrılıyor? Temel farklar ne? Gelin bakalım bu dev esere biraz daha yakından bakalım. Gerçekten de felsefenin tam merkezinde bir yolculuk olacak bu. Bu metinler Aristoteles'in varlık, bilgi yani gerçekliğin temelleriyle nasıl uğraştığını anlamak için müthiş bir kaynak. Hem de sorduğu sorular hala geçerli değil mi? Binlerce yıl sonra bile. Kesinlikle hala üzerinde düşünüyoruz. O zaman ilk sorudan başlayalım. Metafizik. Yani kulağa çok derin geliyor ama isim pek öyle değilmiş galiba. Aristoteles mi koymuş bu adı? Yok, kaynaklarınız da belirtiyor Aristoteles koymamış. İşin aslı biraz daha pratik bir durumdan kaynaklanıyor gibi. Nasıl yani? Şöyle, M.E. 1. yüzyılda Rodoslu Andronikos diye bir editör var. Aristoteles'in eserlerini derleyip düzenliyor. Hı hı. Bu varlık ve ilk nedenler üzerine olan metinleri, hani o 13 kitabı, Aristoteles'in doğa üzerine yazdığı fizik kitaplarından hemen sonra koymuş sıraya. Yani bildiğimiz raf düzeni gibi bir şey mi? Aynen öyle. Metatafizika, Yunanca fizikten sonra gelenler demek. İşte isim buradan kalmış. Çok ilginç. Yani felsefenin en soyut alanına verilen isim aslında bir kütüphane kataloğu terimi. Bu biraz ironik gerçekten. Hem de nasıl? Düşünün, en temel soruları soran metinler adını raftaki yerinden alıyor. Hatta kaynaklar diyor ki Aristoteles'ten Andronikos'a kadar geçen o 200 yılda kimse bu eserlere metafizik dememiş. Vay canına. Cicero gibi önemli isimlerin bile bu derlemeden haberi olmadığı söyleniyor. Bu da bize düşündürüyor. Belki de bu metinler Aristoteles hayattayken öyle herkese açık değildi. Daha çok kendi okulunda, hani Likeon'da, ileri seviye ders notları gibiydi belki de. Anladım. Yani daha dar bir çevre içinde. Peki adı sonradan konsa da Aristoteles bu çalışmaya özel bir isim veriyor. İlk felsefe. Protofilozofya. İşte burası önemli. Neden ilk? Evet, burası Aristoteles'in projesinin tam merkezi. Onun için bilgeliğin zirvesi, Sofya, tam da bu alan. Sofya yani bilgelik. Aynen, metafiziğin hemen başında Kitap A'da Sofya'yı ilk ilkelerin ve ilk nedenlerin bilgisi olarak tanımlıyor. İşte bu yüzden ilk felsefe. Çünkü en temel konuyu ele alıyor. En temel konu derken, Varlık olmak bakımından varlık. Yani varlığın kendisini inceliyor. Diğer bilimler varlığın bir yönüne bakar, değil mi? Fizik değişime bakar, matematik niceliğe. Ama metafizik o olma halinin kendisine soruyor. Bu nedir? anlıyorum. Yani diğer her şeyin üzerine kurulduğu zemini araştırıyor. Varlığın kendisini, bir nevi bilginin DNA'sını arıyor gibi. Harika benzetme. Tam olarak bu. Bu yüzden de diğer tüm bilimlerin temel aldığı ilkeleri, hani çelişmezlik ilkesi gibi en temel mantık ve varlık ilkelerini işte bu alan araştırıyor ve temellendiriyor. Başka nedenleri de var mı ilk olmasının? Var tabii. En genel ve soyut gerçeklerle ilgileniyor. Yani duyularımızın ötesindeki kalıcı prensipleri arıyor ve belki de en önemlisi bilgiyi pratik bir fayda için değil, sırf bilmek için arıyor. Hani kaynaklarda hasbi araştırma diyor ya, Evet, bilgi için bilgi. işte bu. Tamamen anlama merakından doğan teorik bir çaba. Bu da onu ahlak, siyaset gibi pratik felsefeden veya sanatlardan ayırıyor. Demek ki hem konusu çok temel, varlığın kendisi, hem de amacı çok saf, bilgi için bilgi. Bu yüzden ilk. Peki, bu arayışta hangi kavramlar öne çıkıyor Aristoteles'te? Hangi araçları kullanıyor? Aristoteles varlığı anlamak için bir sürü temel kavram geliştirmiş. En önemlileri mesela töz,
yani ousia, bir şeyin o şey olmasını sağlayan temel gerçekliği. Özlü gibi mi? Evet, özü, bireyselliği, sonra kuvve, dinamis ve fiil, enerjeia veya entelehia ayrımı var. Bu çok önemli. Potansiyel ve gerçeklik gibi mi? Aynen, meşe palamudu örneği hani meşhurdur. Palamut kuvve halinde bir ağaçtır. Potansiyel olarak ağaç olunca fiil haline geçer. Yani potansiyelini gerçekleştirir. Aristoteles'e göre bütün değişim bu aslında. Potansiyelden fiile geçiş. Ve tabii 4 neden var, değil mi? Olmaz mı? Meşhur 4 neden: maddi, formel, fail ve ereksel neden. İşte ilk felsefe bu kavramlarla varlığın yapısını çözmeye çalışıyor. Bu kavramlar gerçekten de dünyayı anlamak için güçlü araçlar sunuyor. Peki, kaynaklar eserin başlangıcına, yani o ilk 2 bölüme özel bir önem veriyor. Neden o kadar kritik o başlangıç? Hani bütün insanlar doğal olarak bilmek isterler diye başlıyor ya. O başlangıç adeta bir manifesto. Daha ilk cümleden şey diyor, bilme arzusu insanın doğasında var. Yani felsefe yapmak doğal bir şey. Temellendiriyor yani felsefeyi. Kesinlikle. Sonra da bir bilgi hiyerarşisi kuruyor. Adım adım okuyucuyu metafiziğin neden en üstün bilgi olduğuna ikna ediyor. Bir merdiven gibi düşünün. Nasıl bir hiyerarşi bu? En altta duyum var. Yani anlık algılar. Hayvanlarda da var bu. Sonra duyumlar birikince deneyim, empirya oluşuyor. Deneyimli kişi neyin işe yaradığını bilir ama nedenini bilmeyebilir. Evet, o doktor örneği gibi. İlacı verir ama neden iyi geldiğini bilmez belki. Tam o. Deneyimin üstünde sanat ya da tekne var. Usta hem neyi bilir hem nedenini. Bu yüzden öğretebilir. Aristoteles için öğretebilmek önemli bir gösterge. Daha üstün bir bilgi seviyesi yani. Aynen. Onun da üstünde bilim, episteme var. Yani nedenleri kanıtlayan genel ilkeleri bilen bilge. En tepede de işte bilgelik sofia, yani ilk felsefe. Her şeyin ilk nedenini arayan bilgi. Anladım. Yani o başlangıç hem felsefenin doğallığını vurguluyor hem de adım adım bizi en tepeye yani Sofia'ya hazırlıyor. Tüm eserin amacını ortaya koyuyor. Neden sorusunun cevabını bulmak. Kesinlikle. Çok sistematik bir giriş. Peki, bu yolda Aristoteles yalnız değil. Dev bir gölge var arkasında. Hocası Platon. İşte belki de en heyecanlı kısım burası. Aristoteles'in metafizikteki yaklaşımı Platon'un o meşhur idealar teorisinden nerede ayrılıyor? Temel farklar neler? Evet, bu ayrışma felsefe tarihinin belki de en önemli kırılmalarından. Metafizik metinleri bu hesaplaşmayla dolu. Birkaç ana noktada toplayabiliriz farkları. Mesela, İlk ve en bilineni idealar ya da formlar meselesi. Biliyorsunuz, Platon için asıl gerçeklik bu dünyadan ayrı, değişmez, mükemmel idealar alemindeydi. Buradaki şeyler sadece kopyaydı ve idealardan pay alıyorlardı. evet, meteksiz. İşte Aristoteles buna kökten karşı, kaynaklarda çok net görüyoruz. Platon'u bu konuda epey eleştiriyor. Kitap A 9. bölüm mesela buna ayrılmış. Neden sorunlu peki ideaların ayrı bir alemde olması? Aristoteles'in temel derdi ne? Mesele şu, eğer formlar yani bir şeyin özü, Aristoteles buna eidos ya da toti en inai diyor, şeylerin dışındaysa, ayrı bir alemdeyse, o zaman bu dünyadaki şu tek tek nesneleri nasıl açıklayacağız? O idealar, buradaki şeylerin nedeni nasıl olabilir? Özellikle o pay alma meselesi var ya. Evet, o biraz muğlak kalıyor gerçekten. Aristoteles için çok muğlak, mekanizması ne bunun? Nasıl pay alıyor masa ideasından? Aristoteles diyor ki, hayır, formlar ayrı bir yerde değil, tam da bu tek tek somut şeylerin içinde. Masanın formu o masanın maddesinde, ondan ayrılamaz. Anladım. Platon göklere çıkarırken Aristoteles yeryüzüne indiriyor bir nevi. Gerçekliğin merkezini değiştiriyor. Kesinlikle. Başka farklar da var. Mesela matematiksel nesneler. Evet, Platon onlar için ne diyordu? Platon onları idealarla bu dünya arasında bir tür aracı varlıklar gibi görüyordu. Aristoteles ise bunların ayrı bir varlığı olup olmadığını sorguluyor. Daha çok diyor ki biz bunları duyusal nesnelerden zihinsel olarak soyutluyoruz. Exapaireseos. Yani ayrı bir matematik alemi yok, zihnimizin ürünü onlar. Nedenler konusunda da farklılar sanırım.
Aristoteles'in 4 nedeni vardı. Evet, Aristoteles kendi 4 neden teorisini geliştirirken Platon ve öncekileri eleştiriyor. Diyor ki onlar nedenleri tam açıklamadılar, özellikle fail ve ereksel nedeni yani. Platon'un ideaları temel neden görmesi yetmez diyor. İdealar statik, nasıl hareketi açıklayacak, amacı nasıl açıklayacak? Bu durumda töz anlayışları da farklılaşıyor tabii. Kim için asıl gerçeklik ne? İşte bu en kritik nokta belki de. Aristoteles için birincil töz, yani en gerçek şey, şu masa, şu kalem gibi tek tek bireysel madde ve formdan oluşan duyusal varlıklar. Hani todeti diyor ya, işte şu belirli şey. Platon içinse asıl töz idealardı. Bu da demek oluyor ki Aristoteles bizim deneyimlediğimiz bu dünyaya öncelik veriyor. Aynen öyle. Platon'un yaklaşımı ona göre bu dünyadaki şeyleri ikincil plana atıyor, adeta hayaletleştiriyor. Aristoteles felsefeye bu somut bireylerden başlıyor. Peki ya sayılar? Pitagorcular ve Platon için sayılar çok önemliydi, değil mi? Evet, evrenin temelinde sayılar olduğunu düşünüyorlardı. Aristoteles buna da itiraz ediyor. Sayılar belki model olabilir, anlamamıza yardımcı olabilir ama şeylerin özü yani tözü olamaz diyor. Şeyler sayılardan oluşmaz. Sayılar nicelik bildirir, töz değil. Yani özetle Aristoteles, Platon'un o iki dünyalı yapısını bir kenara bırakıp felsefeyi tekrar bu dünyaya, gözlemlediğimiz gerçekliğe odaklıyor. Evrenseli arasa da işe hep bu tekil, somut varlıklardan başlıyor. Çok güzel özetlediniz. Bakış açısı farkı çok net. Platon hep yukarıya bakarken Aristoteles'in gözü daha çok bu dünyada. Biyolojide, fizikte yani tek tek var olanlarda. Felsefeyi daha deneyime dayalı bir zemine çekiyor diyebiliriz. Ama tabii ki en temel ilkeleri aramaktan da vazgeçmiyor. Evet, bu gerçekten kapsamlı bir bakış oldu. Metafizik adının nereden geldiğinden, ilk felsefenin anlamına, başlangıcın öneminden, Platon'la farklarına kadar pek çok noktaya değindik. Gerçekten de düşünce tarihini şekillendiren bir metinle yüzleştik. Kesinlikle. Aristoteles'in burada açtığı yol, yani varlığı sistematik sorma, kavramları analiz etme, bilgiyi sınıflandırma çabası, sonrasındaki bütün felsefeyi etkiledi. Hala onun kavramlarıyla düşünüyoruz aslında. Peki, dinleyicimiz için şöyle son bir düşünce tohumu ekelim mi? Hani bu kaynaklardan yola çıkarak üzerine kafa yoracakları bir şey. Biraz kışkırtıcı bir nokta belki. Olabilir tabii. Mesela şey var, Metafizik sonlarına doğru, Lambda kitabında, Aristoteles'in hareketsiz hareket ettirici kavramı, yani evrenin ilk nedeni, Tanrı fikri. Evet, o çok meşhur. Aristoteles bu varlığı saf fiil olarak tanımlıyor. Yani hiç potansiyeli olmayan, tamamen gerçekleşmiş, maddesiz, kendi kendini düşünen bir düşünce. Noesis noesos. İşin en ilginç yanı da şu, bu ilk neden evreni fiziksel bir güçle itmiyor. Nasıl hareket ettiriyor peki? Bir arzu nesnesi olarak, örektikon olarak, evren bu mükemmelliğe duyduğu arzuyla ona benzemeye çalışarak hareket ediyor diyor. İşte şu soru bence çok kışkırtıcı. Bu tamamen soyut, maddesiz, değişmeyen, kendi içine kapalı düşünce olan ilk neden ile Aristoteles'in aynı zamanda bu kadar detaylı incelediği şu maddi, sürekli değişen, bazen kusurlu görünen fiziksel dünya arasındaki tam ilişkine. O mükemmel düşünce bu hareketli dünyaya nasıl etki ediyor? O bağlantı nasıl kuruluyor? İşte bu gizem belki de Aristoteles felsefesinin en derin ve hala tartışılan noktalarından biri. Müthiş bir nokta gerçekten. Maddesiz bir düşüncenin bir arzu nesnesi olarak tüm evreni harekete geçirmesi. Üzerine uzun uzun düşünülecek bir fikir. Bu keyifli ve zihin açıcı sohbet için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki keşfimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.